created that. Merhabalar, 12 Punto'ya hoş geldiniz. Bu yıl 5. kez düzenliyoruz. Bir yandan finalist ekipler sunum danışmanlarıyla, pazarlama danışmanlarıyla ve senaryo danışmanlarıyla kapalı toplantılarını gerçekleştirirken, bir yandan 22 dünyanın farklı ülkelerinden, 22 ülkeden endüstri uzmanlarının katılımıyla gerçekleşen 12 Punto Meetings kapsamında birebir toplantılarını gerçekleştirirken, biz de pazartesi gününden bu yana masterclasslar ve paneller programıyla bir aradayız. Bugün paneller ve masterclasslar programının son günü ama oldukça yoğun bir program var. Katılmanız için öncelikle teşekkür ediyorum. Bu seansı biz düşünürken, tasarlarken bütün burada gördüğünüz harika işler başaran film merkezlerinin, kendi ülkelerinin film merkezlerinin yöneticisi olan kadın meslektaşlarımla bu seansı tasarlarken çok hem heyecanlandık hem de ileride oluşabilecek olası daha büyük ortaklıkların, işbirliklerinin tohumunu atabilme ihtimalini gördüğümüz için de çok mutluyuz. Bugün kendilerini İstanbul'da 12 Punto'da ağırladığımız için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Birazdan hepsini İngilizce'de kendilerine ileteceğim ama ben ilk girişi size Türkçe yapmak istedim. Bugün biz bölgede ortak yapım olanaklarını konuşacağız. Güneydoğu Avrupa ülkelerin zaten kendi arasında sıklıkla ortak yapımlar yapan ülkeler. Tabii ki Avrupa'nın genelinde, dünyanın farklı ülkelerinde ve zaman zaman Türkiye ile de ortak yapımlar yapıyorlar. Fakat Türkiye'den film endüstrisinden kişilerin, yapımcıların, yönetmenlerin Güneydoğu Avrupa ülkelerindeki ortak yapım olanaklarını daha çok bilmeleri, daha çok vakıf olmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bu paneli tasarladık. Ben daha fazla lafı uzatmadan konuklarımı size takdim etmek istiyorum. Soldan başlayarak. Nataša Bučar, Slovenya Film Merkezi'nin direktörü. Hoş geldiniz. Aleksandra Božović, Karadağ Film Merkezi'nin direktörü. Hoş geldiniz. Maja Vukić, Hırvatistan Audiovizüel Merkezi'nin eş CEO'su. Hoş geldiniz. Ve Domazetoksi, Sırbistan Film Merkezi'nin Uluslararası İlişkiler Direktörü. Hoş geldiniz. Arada siz sorular da sorabilirsiniz. Ben zaman zaman soracağım. El kaldırarak sohbetimize dahil olabilirsiniz. Thank you very much for coming to Istanbul, to 12 Punto. First of all, her şeyden önce bu panele katıldığınız için inanıyorum ki bu çok bilgilendirici ve önemli bir oturum olacak film yapımcıları için, yapımcılar için ve tüm sektör için Türkiye'deki. Çünkü sadece şunu da açıkladım zaten izleyicilerimize, bölgedeki koprodüksiyon oldukça önemli bir şey. Tabii ki çoğu filmde detaylarını da konuşacağız ama çoğu film bölgesel ortak yapım ürünü. Ama Türk yapımcılara geldiğimiz zaman, film üreticilerine geldiğimiz zaman
fırsatların neler olabileceğini bilmek çok önemli. Sizin azınlık ortak yapım fonlarınız ve enstitülerinizin nasıl işlediğini öğrenmeleri çok faydalı olacaktır. İlk tura başlayalım. Birinci turda ben şunu konuşmak istiyorum. Yapı ve hedeflerini her film merkezi ne zaman kuruldu, hedefleri neydi, amaçları neydi başlangıçta ve zamanla ne gibi farklı programlar ortaya çıktı, bunları nasıl entegre ettiniz hedeflerinize, başlangıçtaki hedeflerinize. Natasha ile başlayabiliriz. Merhaba herkese. Esra merhaba. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğin için. Beni İstanbul'a ilk kez geldim. Evet, ben Slovenya Film Merkezi'nin direktörüyüm. O bir kamu kurumu. Ana fon sağlayan kurum Slovenya'da bizim kurumumuz. Yaptığınız her şeyde neredeyse 30 yıl önce kuruldu. İlk kez bu tip bağımsız bir kurum olarak kuruldu. Söz gelişi Doğu Avrupa'da. Amacımız film prodüksiyonlarına, bağımsız film prodüksiyonlarına fon sağlamaktı Slovenya'daki. O zamanlar film fonu esasen prodüksiyonlara para vermek için kurulmuştu ama yıllar içerisinde bundan fazlası haline geldi. Hemen 7 yıl geçtikten sonra 2010-2011 gibi Slovenya Film Merkezi ortak yapımlara da fon sağlamaya başladı. İlk finansman sağladığımız film Danis Stanovic'in filmiydi. Oscar ödüllü bir filmdi o zamanlar için. Sonra film merkezi prodüksiyonun yanında film festivallerine de fon sağlamaya başladı. Film eğitimlerini fonlamaya başladı. Projenin gelişimine de fon sağlanması için 2010'dan itibaren çalışmaya başladı. Yeni bir kanun çıktı Slovenya Film Fonu için. Yeni bir kurum ortaya çıktı. Onun adı da bugünküyle aynı, Slovenya Film Merkezi. 2010'dan itibaren aynı zamanda televizyon dizilerine de görsel işitsel çalışmalar diyebiliriz. Güncel olarak dizilere de fon sağlıyoruz. Akademi çalışmalarına da destek sağlıyoruz öğrencilerin. Akademik yani üniversitelere de fon sağlıyoruz ki onlar da öğrencilerin son işlerini daha güzel bir şekilde ortaya koyabilsinler. Her sene bir de festival düzenliyoruz ki orada Slovenya'da yapılan bütün işleri gösteriyoruz o yıl içerisinde, önceki sene içerisinde. Tüm etkinlikler çoğunlukla arasında öğrencilerin işleri var, senaryo geliştirimi var, sinema işlerinin üretilmesi, dizilerin, televizyon, tüm işler yani görsel işitsel dünyanın bugün günümüzde sunduğu her şey Slovenya Film Merkezi tarafından finansmanı sağlanıyor. Biz çok küçük bir ülkeyiz. Gerçekten çok büyük bütçelerimiz de yok. Çok fazla film prodüksiyon ofislerimiz de yok. Tüm filmlerimizde biz Slovenya'da çoğunlukla ortak yapım filmi yapıyoruz. Bölgedeki film merkezlerinde Hırvatistan ve Sırbistan ortak yapım konusunda organik olarak daha çok uzun süredir bu sektörün içinde olduklarından dolayı birlikte çalışıyoruz ama diğer endüstrilere de açılmak istiyoruz. Bu konuda çok mutluyuz ki buraya davet edildik Esra ve takım tarafından, Punto ekibi takımından ve kendimizi tanıtabileceğimiz bir ortam bulduk. Ayrıca Türkçe ve Türk projelerine de kapımızı açmak istiyoruz. Pek çok diğer projede katılımımız olsun istiyoruz. Sadece bölgede değil. Şundan biraz da bahsedeceğim ama
azınlık ortak yapımları konusunda eskiden daha büyük bir bütçemiz var. Yılda 2 kez başvurular açıyoruz. Biri bitmiş olanlar, diğeri de bitecek olanlar için. Slovenya'daki bütçe şu anda ortalama 800 bin euro civarında. Her proje için 80 binle başlayabiliyorsunuz. O kadar bütçe alabiliyorsunuz azınlık projeleri için. Ama paranın dışında Slovenya'da size sağlanan, aynı zamanda biz bir kamu kurumu olduğumuz için bir ulusal film stüdyosu var size sunabileceğimiz. Paradan daha öte geliyor. Sadece kazandığınız ortak yapımcının dışında. Tabii ki ücretsiz değil ama film için bu hizmetleri sunuyoruz. Biraz uzun tuttum biliyorum. Umarım çok uzun değildir. Yaptığımız bundan ibaret. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum Nataşa. Bu çok güzel tanıtım için, Slovenya Film Merkezi'ni bu şekilde tanıtım için. Ayrıca Esra'ya da teşekkür etmek istiyorum, Faruk'a da, tüm TRT ekibine, çünkü ilk kez böyle bir fırsatımız oldu. Montenegro ve sinema endüstrisini Türk izleyicilerine, film endüstrisinin önünde sunabildiğimiz için yine çok teşekkür ediyorum. Büyük bir zevk bu bizim için. Aynı zamanda İstanbul'da bulunmuşumun ilk seferi. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Montenegro Film Merkezi'nden de bahsetmek istiyorum. Slovenya Film Merkezi'ni dinledik ve Montenegro var diğer tarafında da. Bizimki çok genç bir kamu film kurumu, bizim kendi bölgemizde, belki tüm Avrupa'da hatta. Montenegro Film Merkezi 2017'nin sonlarında kuruldu. Bu 7 yıldır biz varız bu sektörde. Bu 7 yıl boyunca ortalama 6 milyon euroluk fon sağladık ve 175 farklı projeye destek sunduk farklı kategorilerdeki. Ana hedefimiz çağdaş Montenegro sinemasına destekte bulunmak ve onların gelişmesini sağlamak. Yaptığımız şey bu. Son 6 senedir bununla uğraşıyoruz. 175 kadar projeye destek olduğumuzdan bahsetmiştim. Tüm bu proje tüm bu günlerde bu kadar zaman içerisinde destek aldı. Belki önümüzdeki 6-7 ay içerisinde ilk önemli sonuçlarımızı alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü 5 uzun metraj film piyasaya süreceğiz ve ilk premierimiz Saraybosna'da olacak 25 gün sonra. Bunun büyük mutluluğu içerisindeyiz. Aynı zamanda Montenegro Film Merkezi her kategoride yıllık olarak bir başvuru açıyor. Tüm aşamalarını destekliyoruz. Sinematografi ve üretim süreçlerinin geliştirme aşaması, senaryo yazılması konusunda, prodüksiyon, uzun metrajlar, animasyonlar, belgeseller, azınlık ortak yapımlarını da ilk başvurular azınlık ortak yapımları için açılmıştı. Bu 6 sene içerisinde 33 azınlık ortak yapımını destekledik. Gerçekten küçük bir kapasitemiz olduğu için ülkesel olarak bu bizim için oldukça büyük bir rakam. Azınlık ortak yapımları konusunda parayı oralara yatırdık. Bizim için çok önemli bu. Aynı zamanda bölgeyle iletişim içerisindeyiz. İlk başladığımızda kendimizden bahsediyoruz. Hangisi
en iyi ülkeye destek vermek için falan bunları düşürdük. Tabii ki Sırbistan ve Hırvatistan bizim için önemliydi. Bizim yapımcılarımız daha fazla işbirliği yapabiliyordu oralarla. Ama sadece bölgesel ülkelerden bahsetmiyorum. Umarım bu çok iyi bir fırsat olur hepimiz için. Çünkü dün bir yüz yüze görüşmelerin içerisindeydik. Birlikte Türk film temsilcileriyle buluştuk. Projeleri de Türk film endüstrisinden olan insanların önünde olmak çok önemliydi. Onların projelerini, sunum biçimleri, bunlara şahit olmak ve kendimizin de ortak yapım ülkesi olarak burada bulunup buna şahit olmak çok harikaydı. Böyle bir sunum yapabilmek, toplantılarda her iki taraf için çok faydalı oldu ve eminim ki çok harika bir işbirliğinin girişindeyiz. Yine çok teşekkür ediyorum bizi burada ağırladığınız için. Merhaba herkese. Açık mı bu? Evet. Ben Maja Vukić, Hırvatistan Görsel İşitsel Merkezi'nin başkan yardımcısıyım. Biz 2008'den beri fon sağlıyoruz. Bu sene 15. senemiz. Ana amacımız bağımsız bir kurum olarak, aslında devletten destek alan bir kurum olsak da esas amacımız Kültür Bakanlığı'ndan ayrışıp kuruma daha bağımsız ve kültürel bir program havası kazandırmaktı. Aslına bakarsanız bir konsey gibi bir kurum olmak istedik. Sektördeki kişilerle, sektörün her alanından, sadece film yapımları değil, aynı zamanda distribütörler, sinema sahipleri, televizyon temsilcileriyle de aslında kılavuz sunabilecek yetkisi olan ve stratejik bir şekilde fonun gidişatına destek olabilecek kişilerle çalışıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir şey. Bildiğiniz üzere bu sektör sürekli değişim içerisinde ve farklı şeyler önem kazanıyor. Her kurum için trendleri takip etmek ve endüstrideki gayrimenkulleri takip etmek çok önemli. Kültür Bakanlığı'ndan yola çıktık. İlk olarak sadece prodüksiyonlara destek sağlıyorduk, fon sağlıyorduk ama yıllar içerisinde açılmaya başladık. Tabii ki azınlık ortak yapımlarına da destek sağlamaya başladık. Yeni olanaklar sağlamaya başladık. Gelişim halindeki yapımlara da bu tip yapımlar bulmak bizim yapımcılarımıza çok güzel finansal olanaklar sağlıyordu, fırsatlar sağlıyordu ve tabii ki potansiyel ortak yapımcılarla toplantılarda böylece ekstra, yurt dışından ekstra prodüksiyon fonu sağlayabiliyorduk. Bu yıllar içerisinde aynı zamanda şöyle diyelim, festivallere de fon sağlıyoruz. Eğitim fonu da, pek çok film etkinliğine de fon sağlıyoruz. Şunu düşünüyoruz, film sektörü için bunlar çok önemli. Çünkü izleyici kitlesinin artmasını sağlıyorlar ve destekler sağlıyorlar. Mesela yayınlanmış kitapların filmlerinin çekilmesi konusunda da bu tip bir ekosistem bütün herkes için çok önemli. Aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. Distribüsyona da geçiyoruz. Artık o alana da açılacağız sinema konusunda. Aynı zamanda oyun sektörü içinde. Başlangıçta şöyle hissettik. Uluslararası bir kurum gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Çünkü film yapımcılarının bizim yazarlarımızla çalışmasını sağlıyor. Farklı ülkelerden. Tabii ki bu farklı projelere büyük bir zenginlik katıyor ama filmlerin farklı alanlarda prodüksiyonunun sağlanması zorlayıcı olabiliyor. Ama bizim ana amaçlarımızdan birisi de bu. Bizim merkezimizin bence buradaki herkes de Hırvatistan filmlerinin tanıtılmasında çok büyük önem sarf ediyoruz. Film sektöründe de, Hırvatistan film sektöründe de, çünkü şöyle hissediyoruz.
Uluslararası bir kurum olarak filmlerin farklı ülkelerde tanıtılması çok önemli. Türkiye'nin çok büyük bir ülke olarak çok ilginç olduğunu düşünüyoruz ortaklık kurmak açısından. Özellikle de kendi filmlerimizi tanıtmak açısından. Bence bu çok ilginç bizim yapımcılarımız için. Şimdiden ortak yapım olarak sunduğumuz 2 film oldu. Biri Burning Days, geçen yıl Cannes'da yer aldı. Diğeri de bir belgesel. 306 ve Saraybosna'da premieri yapılacak bu sene. Daha dün açıklandı hatta. Bu 2 Türk ortak yapımcıyla çalıştık ama şu da önemli. Uluslararası işbirliklerine baktığımız ve projelere baktığımız zaman ortak yapımcıların işbirliği çok önemli. Aynı zamanda ülkeler arasındaki işbirliği de çok önemli. Bu yüzden her zaman ne verebileceğimize bakıyoruz ve geri ne alacağımıza bakıyoruz. Çünkü şöyle hissediyoruz. Biz yazarlarımıza onların uluslararası işbirliğiyle pazar yaratıyoruz. Bu yüzden bizim için çok önemli bu. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ben Domazetoksi, Sırbistan Film Merkezi'nden. Buraya davet edildiğim için teşekkür ediyorum. Çok güzel. Sırbistan Film Merkezi aslında Yugoslavya çevresindeki bir film merkezi. 1915'te açılmış bir kurum aslında. Sonra film merkezi olarak 2006'da aslında açıldı ama başta yarışmalara başlamadık hemen. Kültür Bakanlığı'nın bu konuda çatışmaları olmuştu ama sonra kanunen bize yetki verdiler. Ama başlangıçta sadece prodüksiyonla başladık. Yıllar içerisinde farklı başvurular da açmaya başladık. Şu anda 20 civarında başvuru açıyoruz. Yılda 2 kere açıyoruz. Bazen 1 kere yapıyoruz ama bazen de 2 kere açıyoruz. Çok fazla projeye destek sağlıyoruz. Distribüsyonu da açıldık. Film merkezinin başlangıçtaki bütçesi çok yüksek değildi. Bu yüzden destek sağlayamıyorduk bu kadar projeye ama 2016'nın ardından bütçemiz gerçekten çok yükseklere çıktı. Çok daha yüksek. Şimdi gerçekten şunu umabiliriz ki bu bütçeyi elimizde tutabiliriz. Çünkü kriz tüm dünyada şu anda. Aynı zamanda çok fazla departmanımız da var. Uluslararası ilişkiler ve işbirlikleri departmanımız var. Kitapları da editliyoruz. Yarışma departmanımız var. Teşvik departmanımız var. Yani eğer Sırbistan'da film çekecekseniz o zaman %25'e kadar bir hibe de alabiliyorsunuz. Medya masamız da var Sırbistan'da. Ve çok fazla ortak yapıma dahil olduk. Sayıları da görüyoruz. 2017'den itibaren Hırvatistan, sonra Montenegro'yu destekledik. Türkleri de destekliyoruz. Yani teşekkürler, bu kadar. Başlangıçta çok teşekkür ediyorum bu tur için. Oldukça bilgilendirici bir turdu. Yardım oldu herkese. Başlangıçta şundan bahsettik. İşbirlik ve ortak yapımlar ve filmlerin çoğunluğunun nasıl yapıldığından, bölgedeki bunların aslında ortak yapım olduğundan bahsettik. Bu yüzden azınlık ortak yapımı fonuna değinmek istiyorum. Hepinizin film merkezinde olan birazcık da nasıl yaklaşımda bulunuyorsunuz ve bir ortak yapımda ne arıyorsunuz, nelere bakıyorsunuz? Sadece bölge içerisinde değil ama aynı zamanda Avrupa'nın geri kalanı ve özellikle de Türkiye için. Hadi biraz bu doğal ortak yapım bakış açısından bahsedelim. Fonlarınız bakımından, aynı zamanda kategorileri, başka böyle aradığınız bir spesifik
kriter var mı? Bundan bahsedelim biraz. Evet, belki ben başlayabilirim. Daha önce de ben başlamıştım. Soru için teşekkürler Esra. Azınlık ortak yapımları Slovenya'da tüm kategorilere açık, uzun metrajlarda, belgeselden animasyona, kısa filmlere de destek veriyoruz. Tüm 3 ayakta uzun metraj filmleri de destekliyoruz. Yani bir başvuru açıyoruz ama herkes başvurabiliyor. Film yapımcılığı manasında. Tabii temelde projenin bir Slovenya ortak yapımcısı olması gerekiyor Slovenya'dan. Sonraki konuda projenin azınlık ortak yapım başvurusuna başvurabilmesi için %50'sinin gereken bütçenin %50'sinin güvence altında olması gerekiyor. Bu yüzden fona başvurmak için şimdiden genellikle kendi ülkenizde en az %50'sinin bütçenin %50'sinin hazırda olması gerekiyor. Üçüncüsü şu da çok önemli. Filmin çekime başlanmamış olması gerekiyor. Bu çok önemli uzun metrajlarda özellikle. Belgesel için çok önemli değil tabii ki çünkü süreçleri çok uzun. Tabii ki bir kısmı zaten çekilmiş olabilir, arşivler olabilir elinizde. Animasyonda da yine bazı istisnalarımız oluyor ama animasyonun kendisinin başlamamış olması gerekiyor başvurudan önce. Temel kurallar böyle. Resmi olanlar. Başvurmadan önce kabul kriterlerini sağlayabilmeniz için. Aradığımız şey ise yaratıcı bir işbirliği aranıyoruz. Sadece finansal ortak yapım olmaması gerekiyor. Baktığımız zaman ilk olarak finansal olana bakıyoruz. Yani haklarının azınlık ortak yapımcılarıyla paylaşılması gerekiyor. Diğeri de sanatsal işbirliği, kültürel yapımcılar ile ortak yapımcılar arasında. Biz projeye dahil olmak istiyoruz. Eğer Slovenyalı bir ortak yapımcınız varsa projeye sanatsal bir katılımı olması gerekiyor. Bu kesinlikle senaryonun değişmesi gerekmiyor bunun için. Bu şu demek. Yani bilmiyorum. Belki oyuncuların belli kısımlarda verilmesi gerek. Bir çeşit yaratıcı ortaklık sağlanması gerekiyor. Projenin içerisinde görülmesi gerekiyor. Çünkü biz elemeleri yaparken belki de kararları bu şekilde veriyoruz. Bu çok önemli. Çünkü bence oldukça benziyor. Büyük bir farklılık ama aslında benziyor. Ben bir komisyon belirliyorum. 3 uzman film endüstrisinden ve bunlar sizin projenizi inceliyor. Azınlık ortak yapımı başvurusuna başvuru yaptığınız zaman 3 film endüstrisi profesyoneliyle inceleniyor. Slovenya'da biz puan veriyoruz. Belli değerlendirme puanlarımız var. Senaryonuzu okuyorlar ve Slovenya'nın ne kadar dahil olduğuyla da alakalı sadece takımların da değerlendirilmesi var. Sonra takımın durumu inceleniyor. Böyle elementler var ama çoğunlukla ne kadar yaratıcı bir işbirlik varsa projede o zaman başarılı olma şansı daha yüksek oluyor. Stratejik olarak daha çok katılmak istiyoruz kadın projelerinde. Çünkü Slovenya'daki kadınlar çok fazla fırsat bulamamışlar geçmişte film yönetmeni olarak filmlerini ortaya çıkartabilmek için. Bu yüzden bizde kadın film alanında yaratıcı bir iş ortaya çıkartan kadınları desteklemek istiyoruz. Ve bu tip projelerde bir de kalite arıyoruz. Yani temelde bu şekilde sorunuz varsa bir şey atladıysam sorabilirsiniz tabii ki ve ben de
şimdilik Aleksandra'ya veriyorum. Teşekkürler Nataša. Montenegro'da bizde Slovenya'ya benzer bir yol izleniyor ama yine de tekrar edeceğim çünkü bence biz de tüm kategorilere açığız. Başvurularımız tüm kategorilere açık. Çünkü başlangıçta da söylediğim gibi biz daha genç bir kurumuz, kamu kurumuyuz. Daha bizim yolculuğumuz yeni başlamış halde. Bu yüzden uzun metraj ve belgesellere de bakıyoruz. Kısa filmleri de destekliyoruz. Uzun metraj belgesellere de bakıyoruz. Animasyon da destekliyoruz ama çok fazla bu konuda gelişimi desteklemiş durumda değiliz kendi ülkemizde. Çünkü maalesef bizim tarafımızda daha bu kadar. Başlangıç için uzun metrajları ve belgeselleri destekliyoruz azınlık koprodüksiyonlarında. Montenegrolu bir ortak yapımcıya ihtiyacınız var başvuru için. Bizim başvurumuza ilk kısımda yılda bir başvuru açıyoruz. 300.000 euroluk bir bütçe ayırıyoruz azınlık ortak yapımcılarına. 4-17 arasında farklı projeye destek sağlıyoruz her sene. Nataşa'nın da dediği gibi Slovenya'da da Montenegro'da aynı şekilde, Slovenya'da olduğu şekilde bütçenin %50'si hali hazırda olmalı ki başvurabilirsiniz. Ki daha çekime başlanmamış da olmalı. Şu da önemli. Bizim paramızın %80'inin de Karadağ'da, Montenegro'da harcanması gerekiyor ki film fonunu alabilirsiniz. Aynı zamanda iki farklı şey istiyoruz. Fonlama. Nasıl diyeyim? İçeriğin nitelikli olması, hikayenin anlatılmasının nasıl olduğu, kalitesi bizim için çok önemli. Esra'nın başlangıçta söylediği şekilde azınlık prodüksiyonu için başvuru yapan yapımcı ister Bosna'dan olsun ister Hırvatistan'dan olsun bu tip bir panel çok önemli düzenlenmesi çünkü bizimle konuşabiliyorsunuz, soru sorabiliyorsunuz ve ortak yapımlara açığız, destek sağlamak üzere çoğunluk çalışmalarına Türkiye'deki de çünkü dün de söylediğim gibi daha önceden de bildiğim üzere toplam bütçenizin yapımcılarımızın çoğu, prodüksiyonlarımızın benzer bütçeleri var. Siz filminizi öğretirken Esra'nın sorduğu bence ortak yapımcı bulabilmek Montenegro'da bu çok önemli. Başlangıçta söylediğim genç bir sinematografi sektörü var bizde. Şimdi söylemeyi unuttum ama çok önemli bu bizim için. Montenegroluların, yazarların ve teknik ekibin ne kadar dahil olacağı bizim için önemli. Özellikle azınlık ortak yapımları için her projede ne kadar yer alacakları. Çünkü bu şekilde kendi insanlarımıza da yatırım yapmak ve onlara
bölgesel yapımlarda çalışma şansı tanımak istiyoruz. Emin değilim ama kesin bir şey unuttum. Mutlaka bir soru sorarsınız ve o zaman devam edebiliriz. Teşekkürler. Teşekkürler Aleksandra. Teknik şeyler temelde her yerde aynı ve öyle olmasa da ve internet sitesinde varlar. Her zaman soru tabii ki bekleriz ama şunun üzerine vurgu yapmak istiyorum. Hırvatistan'ın aynı zamanda azınlık ortak yapımlarından bahsedeceğimiz zaman her film kategorisinde deneysel filmleri daha bahsedilmedi daha önce. Ben de bahsetmek istiyorum şimdi. Biz azınlık post prodüksiyonlarına da destek sağlıyoruz. Birazcık farklı bizde bu. Yılda 4 başvuru açıyoruz çünkü Eurimaj'ı takip etmeye çalışıyoruz. O çok önemli bir uluslararası fon ve bizim film yapımcılarımız için de önemli bir kaynak. Tüm ortak yapımlarımızın ya Avrupa Sinematografik Ortak Yapım Konvensiyonu'nu ya da uluslararası anlaşmaları takip ediyor ve onlara uygun olmaları gerekiyor. Türkiye'nin revize konvansiyonda olduğunu duymuştum ama daha doğrulanmadı. Bu birazcık da finansal gerekliliklerle alakalı koprodüksiyonların ama yine de her başvuru açıldığında 50-60 teklif alıyoruz. Kadın ya da erkek fark etmiyor. Kaliteli projeleri seçmeye çalışıyoruz. Bizim için birinci önem arz eden şey bu. Hırvatistan girdisi ne kadar çok olursa o kadar değerli bizim için. Tabii ki ortak yapımın doğası zaten bu şekilde. Projede bölgeden işbirliği ne kadar yüksek olursa o kadar iyi oluyor. Çünkü biz aynı dili konuşuyoruz. Slovenya bir istisna ama insanlar birbirlerini tanıyor genellikle ve çoğu durumda aynı akademiye bile gitmiş oluyorlar. Sadece farklı ülkelerden oluyorlar. Bu gerçekten doğal bir dahil olma biçimi. Daha önce de bahsettiğimiz gibi tabii ki tek mesele de bu değil. Gerçekten farklı filmlerde çeşitli filmlere destek sağlamak istiyoruz ki aynı zamanda Hırvatistan'dan olan girdiler ve temalar da çok önemli filmde bulunması açısından. Yine şunu söylemek de önemli, bir etiket belirleyemeyiz, tema, bir formül. Her zaman gelen projeye göre değişiklik oluyor. Böyle karar veriyoruz. Projeye göre. Teşekkürler. Sırbistan da benzer şekilde yürütüyor süreçleri diğer ülkelere. Azınlık ortak yapımları için yılda 2 kere başvuru açıyoruz. Biri Berlinale'den sonra açılıyor. Biri Ağustos'ta açılıyor. Bu yüzden ancak bu şekilde yılın sonuna kadar gerekli dokümantasyonu yetiştirebiliyoruz. Tüm kategorilere açığız ama kararlar komite ile veriliyor ve 5 okuyucumuz oluyor. Her şey onlara bağlı oluyor. Film merkezi onları karar vermesi için bir baskı altında da bırakmıyor. Sadece onlara bağlı oluyor. Takip etmeleri gereken bazı kriterler var ve toplam bütçenizin %10 ya da 30'u arasında bir rakam veriyoruz. %50'sini yerel bir fondan sağlamış olmanız gerekiyor. Aynı zamanda %80'ini de bu bütçenin Sırbistan'da harcamanız gerekiyor ama Sırbistan'da çekim yapmak zorunda değilsiniz ya da senaryoyu değiştirmek zorunda değilseniz Sırbistan'dan birinin prodüksiyonda katılma sağlaması gerekmesi gibi bir kuralımız da yok. Verebileceğimiz maksimum bir meblağ 100.000 euro. Teşekkürler. Bu turda hepiniz
Yaygınca bilinen şeylerden bahsettiniz. Bunlardan biri de sanatsal katkı, diğeri de başvuru aşaması. Anladığım kadarıyla daha fazla bahsetmek istiyorum bundan. Yapımcıların ve film üreticilerin çok başlangıç aşamasında başvurmamalarını öneriyorsunuz. Ulusal fonlardan destek kazandıktan sonra mesela Slovenya'da bütçenin %50'sinin hali hazırda olması gerekiyor gibi kurallarınız var. Şunu düşünüyor musunuz? Prodüksiyonun şunu gördükten sonra, çünkü herhangi bir sanatsal takım üyesinin şöyle olması, önden karar verilmesi, hemen öncesinde karar verilmemesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Yani ne zaman başvuru yapmalılar gelişim aşamasında hepinizin fonlarına? Teşekkürler. Bu gerçekten zorlu bir soru. Çünkü biz kendi konumumuzu düşündüğümüz zaman, mesela Slovenyalı bir ortak yapımcının konumunu düşündüğümüz zaman, eğer kendi projenizde başvuru yaptığınızda çok başlangıç aşamasındaysanız, sizinle ana yapımcı olarak sizinle bir çeşit sanatsal katılımda olması konusundaki pazarlığı daha fazla olacaktır. Daha geç aşamalardan, ama başka bir bakış açısından yaklaşacak olursanız, son aşamalarda dahil olursanız da bütçenin genelde %50'den fazlasının hali hazır olması demek ve çekimlere başlanmış olması demek. Bu da daha hızlı piyasaya sürülecek demek, yayınlanacak demek, ama o zaman sanatsal elementlerin dahil olması açısından daha az şansınız olacak demek. Neticede biz şöyle karar verdik. Bizim için tabii daha iyi her türlü sanatsal bir işbirliği çok önemli, ama projenin kaynaklarının çok başlangıç aşamasında olmasından ziyade biraz daha ilerlemiş olması ki ortak yapım için daha fazla alanı olması demek, bizim için daha iyi geç olmasından. Ben şunu söyleyebilirim, benim deneyimime göre yönetmen ve son 2 senedir 2 başvuru açtım azınlık koprodüksiyonları için ve sonuna doğru sanatsal elementlerin daha önemli olduğunu söylersek, bu tip bir projeye yatırım yapmak, çekimden hemen önceki son aşamada olan bir projeden daha iyi. Benim fikrim bu şekilde. Hikayesi ne? Bu uzun metrajın ya da belgeselin niteliği ne? Bu çok önemli. Her proje farklıdır. Ama sonunda iyi bir hikayeniz varsa, sadece kendi Kültür Bakanlığınızdan ya da Film Fonu'nuzdan destek alabildiyseniz, iyi bir hikayeniz varsa, biz de tam kalbimizin tamamıyla destek olabiliriz. Hikayenin kendisinin ne kadar iyi olduğu önemli. Bilmiyorum. Belki önümüzdeki 2 yıl içerisinde çekeceklerdir belki de. Çünkü projeyi tanıyabilirsiniz, ama bence sona yakın olmak, senaryonun gelişimi ve sanatsal elementler açısından özellikle uzun metraj ve belgeseller için çok önemli. Ben bunu bir satranç oyunu olarak tanımlayabilirim, çünkü aslında 2 cevabım var. Çünkü biri, başka bir fona başvurmak, herhangi başka bir fona başvurmak için o ülkeden bir ortak yapımcıya ihtiyacınız var. O ülkede ortak yapımcı bulabilmek için olabildiğince erken davranmanız gerek. En önemlisi bu.
Ve ortak yapımcılarla da konuşalım. Onun size en iyisinin ne olduğunu söylemesini bekleyelim. Çünkü bu çok önemli. Esasen en önemli olan şey sizin projeyi nasıl sunduğunuz. Bir tık ileriye de gidecek olursanız belki bir mood board'unuz olmuş olur, konumunuz belli olmuş olur. Başvurunuz güçlendirebilir ama bir kere başarısız olursanız tekrar başvuruda bulunabilirsiniz. Ama dürüst olmak gerekirse sanatsal danışmanlarımızın söylediği üzere çekime yakın oldukları zaman önceliği ona veriyorlar bizde. O yüzden bu biraz da satranç oyununa benziyor. Projeden projeye değişiyor kararlar. O yüzden ortak yapımcılarınızla lütfen konuşun. Ve onların size yardım etmesini bekleyin. Ben de Maya'ya katılıyorum. Yerel partneriniz olması da lazım tabii ki. Onlar da ortak yapımcılarla konuşabilirler. Mesela Sırbistan Film Merkezi ne zaman başvuru yapmak en doğru olur diye birinci turda geçemeseler bile sonraki başvuruda tekrar başvurabilirler. Belki aynı projeyle 2 kere başvuru yapabilirsiniz. Bu yüzden evet bir satranç oyununa benziyor ama her neyse erken aşamalarda başka fonlara da başvurmak için vaktiniz olabilir. Teşekkürler. Her zaman şöyle bir mesele var ki en zoru ilk takipçiyi bulmaktır. Her zaman fon ararken ikinci azınlık ortak yapım fonuna başvurduğunuzda daha kolay bulursunuz. Ama birinciyi bulmak her zaman en zoru. Bunu bahsettiğinizde aynı zamanda bölgedeki koprodüksiyonlardan, ortak yapımlardan bahsettiğiniz zaman aklıma geldi. Sadece iş arkadaşlarınız değil ama aynı zamanda arkadaşlarınız da projelerden konuşurken Slovenya'dan olan projelerden mi konuşuyorsunuz yoksa başka yerlerden? Çünkü bunu söylediğiniz zaman, bu başladığı zaman akıp gidiyor. Nasıl bir işbirliği sağlıyorsunuz? Belli başlı başvurularla belli başlı dönemlerde mi? Yani bu çok informal. Yani şöyle bir manada bakacak olursak çok fazla ortak yapım toplantısı gerçekleştiriliyor, sunumlar gerçekleştiriliyor. Projeyi biliyorsunuz. Aslında ortaya ifşa olmuş oluyor. Sürekli seyahat de ediyoruz ama tüm ülkelere de seyahat ediyoruz. İnsanlarla tanışıyoruz. Biz kendi projelerimizi de bu şekilde destekliyoruz. Kendi yapımcılarımızı bu şekilde destekliyoruz. Biri iki belki de 10 yıl sonra da olsa orada ne var ne yok biliyorsunuz. Herkes biliyor aslında. Bu sadece fon birimindeki insanlar için değil, yapımcılar için de geçerli. Danışmanlar için geçerli. Belki 2 yıl önce duyduklarında danışman değillerdi ama sonradan oldular. Olabilir. Bence seyahat etmek ve projeleri bilmek çok önemli. Ben de söz alabilirsem Esra. Bu tip etkinlikler en önemlisi. Çünkü Punto aslında işi yapan bir etkinlik. Bizim ortak yapım toplantılarımızla aynı görevi görüyor. İşbirliği yaparken biz bu tip etkinliklerde hem sunumları dinliyoruz karar vericiler olarak, yapımcılar da bir araya geliyor ve organik bir işbirliği ortaya çıkıyor. Öyle başlıyor. Projeler oradan buradan farklı aşamalardan projelerden kendilerini tanıtıyorlar ve böyle yürüyor işler. Ama biz fonların başındaki insanlar olarak çok önemli bir şey bizim yaptıklarımızın arasında. Bu ne demek? Avrupa Sinema Ortak Yapım Anlaşması'na göre ülkenin sadece talep değil, belki de talep çok sert bir kelime oldu ama ülke karşılık
sürecini talep edebilir. Bu şu demek. Hırvatistan geçen sene bir Slovenya projesine destek verdi ve 3 yıl önce bir projeye destek verdi. Sonra diyebilir ki bu direktör, tamam Nataşa, üyeleriniz varsa şimdi sizden bir karşılık bekliyoruz. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde bunun karşılığını bekliyoruz diyebilir. Bu şu demek. Slovenya kamu parasını Hırvatistan filmlerine yatırmak durumunda. Burada sürekli olan bir işbirliği var. Tek taraflı değil bu. İşbirliğinde bu şekilde evlilik gibi iki taraf oluyor ve iyi bir işbirliği ortaya çıkıyor. Bu da şu demek, iki tarafta birbirine bir şey vermek zorunda demek. Projelere bakıyoruz, bu tip etkinlikler yapıyoruz, Punto'da yaptığınız gibi. Bu yüzden Türkiye ile de bir şeyler olabilir gelecekte. Eğer şimdi duyuyoruz projelerinizi, sonra burada kendi ülkemizden de yapımcılar var. Yine Punto tarafından davet edildiler. Her şeyin başladığı yer bu. Sonra bebek ortaya çıktıktan sonra uçup gidiyor. Ben de inanıyorum bu oturum, bu toplantı bu hafta gelecekteki daha olgun işbirlikleri için bir kapı aralıyor. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu söylemek istiyorum, yani Sırbia'daki işbirliği gibi bu yüzden böyle bir etkinlik yapıyoruz. Türkiye'ye bu yüzden geldik. Sırbistan'dan yapımcıları buraya getirmek istedik. Birkaç yıl önce de bunu yapmıştık. Nisan aylarında. İki kız yapımcı tanıştı. Birlikte üretime geçtiler. Belki Türk projelerinden birini festivale davet edebiliriz Sırbistan'daki, ki orada sunum yapabilirler ve orada bir ortak yapımcı edinip işbirliğini başlatabilirler. Birlikte buluşmak, sinema hakkında bahsetmek, projelerden bahsetmek kesinlikle. Ve neticede en önemli şey benim için şu: nasıl buluşup insanlarla konuştuğumuz, Maya'nın da dediği gibi ilk takipçiyi bulmak çok zor ortak yapım anlamında. Sonrasında çok daha kolay olacak her şey ama o temel seviyede iyi bir hikayeniz olması lazım ve bu benim için çok büyük bir şey. Dün 12 Punto finalistlerin sunumlarını dinledim ve çok ilginç bir deneyimdi. Çünkü insanların nasıl sunum yaptıklarını gördüm. Onların hikayesine ne olduğunu, ne anlatmak istediklerini ve buradaki herkes gibi, çok teşekkürler Esra. Aynı zamanda kendi işbirliğimize de başlamalıyız. Çünkü Türk yönetmenlerden bir tanesi senaryo yazım atölyesine katılmıştı geçen sene Montenegro'da ve beni size tanıştırdı ve sizi bana tanıttı. Sonra şimdi konuşmaya başladık ve ben buradayım. Gerçekten hoş bir yolculuğun başlangıcındayız bence. Buyurun lütfen. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Ben Karadağ'da yaşayan bir Türk yönetmen ve yapımcı olarak burada sizi görmekten mutluluk duyuyorum. Karadağ'da yaşayan bir Türk olarak sizin bir aile gibi görüyorum. Balkan ülkesi üyeleri, üye ülkeler hep bir işbirliği içerisinde. Birçok filmi takip ediyorum ve çok güçlü bir dostluğunuz ve aile bağınız var bence ülkeler arası. Bu konuda tebrik ederim ve takdir ediyorum sizi. Benim sorum Nataşa Hanım'a olacak. Ancak siz de cevap verebilirsiniz pekala. Ortak yapımlarda şu konudan bahsettik. Minor yapımcı olarak biz başvurduğumuzda Türkiye'den orada bir ortak yapımcı bulmamız gerekliliği var. Bunu biliyoruz. Onun dışında belki sanatsal içerikte sanat yönetmeni olabilir ya da farklı sanatçı kimlikler dahil olabilir projeye. Bu da ikinci aşama, bu da olabilir. Üçüncü konuyu soracağım ben size. Aslında içerik açısından
film merkezleri, başta Nataşa Hanım olmak üzere değerlendirdiğinizde elinize, karşınıza gelen içerik, evet sizden ortak yapımcımız var ama sizin ülkenizi ne kadar ilgilendirdiğini, tarihsel açıda ya da sizin sosyal yaşam alanınıza ya da fikirlerinize, bakış açınıza, ülke olarak stratejik planlamanıza, siyasi belki politikanıza ne kadar uyduğunu değerlendiriyor musunuz? Bu değerlendirmede işte bu yüzde kaç bir seçenek oluşturuyor? Hani bu bizim için önemli midir diyorsunuz, yoksa bir ortak yapımcısı varsa bir projenin, ne olursa olsun çok kişisel, spesifik bir hikaye de olsa bizim tercihimiz olabilir. Yeter ki bir ortak yapımcı mı olsunuz diyorsunuz. Şunu şu yüzden soruyorum. Slovenya bizim için önemli bir ülke. Biz geçen ay 4 Mayıs'ta orada filmimiz yarıştı. Uzun metraj spor belgeselimiz ve çok güzel bir dönüş aldık. International Spor Film Festivali. Orada Voşka Koroseç'le görüştük biz. O filmimiz birçok festivalde yarışıyor. New Jersey'de gösterildi. Orada finalist oldu. Amazon Prime'ın listesine, alım listesine seçildi. Şimdi İngiltere'de gösterilecek. Antalya'da açılış yapmıştı. Slovenya'yı bu sebeple önemsiyoruz. Orada filmimizin gösterilmesi, yönetmenimizin orada tanınmış olması. Bu hikayenin içerisinde de aslında şu anda bir belgesel üzerine heyecanla çalışıyoruz. Karadağ ve Türkiye'yi ilgilendiren bir hikaye. Osmanlı hükümdarı 2. Abdülhamit'in Karadağ hükümdarı 1. Nikolay'a hediye ettiği bir geminin 1. Dünya Savaşı'nda hikayesini konu alıyor ve bir batış hikayesi. Bir yandan arşivler var, bir yandan canlandırmalar ve bir yandan da bir su altında batık olan bir geminin hikayesine el atmak istiyoruz. Spesifik olarak bu böyle bir konu olduğunda sonuçta belgesellerde daha kişiselleşebiliyor ya da ülkelerin bakış alanlarına daha böyle makro hitap eden noktaları olabiliyor. Mesela Slovenya olarak böyle bir proje olsa ya da bunu genel almayın. Hani sizi ilgilendiren bir hikaye mi olması gerekiyor Slovenya'nın bakış açısına uygun içerik olarak? Bunu öğrenmek istiyorum. Ve diğer katılımcılardan da aslında bu konuda marketler, film merkezleri hakkında, yaklaşım şekilleri hakkında bilgi alırsam da çok memnun olurum. Thank you. I hope I understood the question. So, first thing is that the main thing that we stand for is the artistic freedom. This is one thing. The reason why the Film Center is away from the daily politics, it's a separate institution. Ve bir tamamen ayrı bir kurum olması ve sadece sanatsal ifade özgürlüğünü savunuyor olmamız ve görsel işitsel çalışmalara destekler sağlamamız. Bu da şu demek: hiçbir zaman bir film projesini bir fikir ya da yönetmenine ya da hikayenin ya da tarihin yorumlanmasına göre değerlendiriyor olmamamız, film yapma fikrini biz önemsiyoruz. Anlatmak istediğiniz hikaye ne olursa olsun, şöyle diyebilirim, benim sanatsal değerlendirmelerim ya da film merkezi için hiçbir değeri olmaya da bilir ama sizin nasıl yapacağınız önemli, kullanacağınız film dili önemli, yapacağınız araştırma önemli, nasıl bir profesyonel yöntem sunacağınız önemli, yapacaksanız bir işi inovatif bir yaklaşımınız olacak mı, bu önemli. Bunları önemsemeyin yani, belgeselse de politik ya da hassas konulara değinip değinmemeniz önemli değil. Film fonunu 7 yıldır yönetiyorum ve hiçbir zaman böyle bir sorunumuz olmadı. Bazen filmler yapıldığı zaman İzleyicilerin dönütleri çok güzel olmayabiliyor çünkü konunun kendisi yüzünden, ama bu karar verme süreçlerine bir etki etmiyor. Kendi hikayenizi özgürce anlatma, ifade etme hakkına sahipsiniz eğer soruyu doğru anladıysam. Yani Balkan bölgesi çok hassas, politik ve tarihi yorumlamaya çok açık.
Tabii ki film yapımcılarının bu sorunlara değindiği durumlar olacaktır ama şu ana kadar hiç bu konuyla ilgili bir sorun yaşadığımızı bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bir şekilde alakalı olduğunu hiç düşünmedim. Hikayenin evrensel bir dille anlatıldığı durumda gerçekten farklı insanları da anlatıyor olabilir. Yazarın konumu da netse, yani destek sağlamak da istiyoruz ama bu soru işte bunu Slovenya bir parçası olmamalı dediğimiz bir projeyle karşılaşmadık. Tek bir amacımız var. Film merkezi olarak politikadan uzak olmak, bağımsız bir kurum olmak. Mesele bu. Yani biz politik çehreyi ve fikirlerini desteklememeliyiz. Film yapımcıların fikirlerine de etki etmemeliyiz. Bizim amacımız bu. Teşekkürler. Anladın. Sırbiya'da da benzer bir durum var. Natasha'nın dediği gibi burada ortak bir geçmişimiz var. Belki konu Sırbiya ile ortak olan noktalara dokunuyor da olabilir. Belki okuyanlar bunu tabii ki tanıyabilir ve destek verebilirler projeleri. Ama temelde onlara bağlı. Genelde onların damak zevkine kalıyorsunuz. Tabii ki Sırbistan'da da çok iyi bilinen film çalışanları var. Komitede de onların eline kalıyorsunuz diyebilirim. Okuyucuları 2 kere söyledin. Onlar değişiyor mu yoksa? Evet, her 2 yılda bir değişiyor ve eğer biri komitede olamayacaksa diyelim ki bir yükümlülüğü var. Film çekiyordur, çıkması gerekiyordur. O zaman başka birini seçiyoruz. Pekala. Orada bir sorumuz var. Her şeyden önce sunumlarınız için teşekkür ediyorum. Benim 2 ufak sorum var. Eğer projemizde başvuru yapmak istiyorsak, ilk aşamada projenin ne göndermemiz gerekiyor? 1-2 sayfalık sinopsis mi göndermemiz gerekiyor hikayenin ne olduğuyla alakalı, yoksa tüm senaryoyu istiyor musunuz? Evet, ben cevaplayayım. Hepimiz adına. Bütçenin %50'sini zaten halihazırda güvenceye almış olmanız gerekiyorsa, sizin senaryonuzun tamamının olduğunu düşünmemiz mantıklı olur. Tabii ki. Çünkü o bütçeyi ayarlamak için başka bir yerde kullanmış olmanız lazım. Ama bizim için daha çok yerel bir yapımcımız olması gerekiyor ve başvuran kişi de bu lazım. İkinci sorum da şu. Bu hikayenin önemli şey olduğunu söylediniz ama örneğin sizinle ortak yapıma girişmeyi kabul ettik ve çekimin bir kısmını sizin ülkenizde çekmek istedik. Ne kadarı mesela oyuncuların bir kısmını kendi ülkenizden işe alsak, bu bizim avantajımıza olur mu? Slovenya'dan mı diyorsunuz yoksa herhangi bir ülkeden mi? Tabii ki böyle olursa avantaj olur. New York'ta çekim yapacaksanız, İstanbul'da çekecekseniz karar verim sürecinde bir önemi olmaz ama o başvuru yaptığınız ülkede çekim yaparsanız o zaman çok önemli bizim için bu. Bu size bir değer, ekstra puan getirir. Yerel topluluklarda neyin kullanıldığı çok önemli ve kullanılması her zaman karar verim süreci açısından önemli. Çok teşekkürler. Ben de Maya'ya şunu sormak istiyorum. Post prodüksiyondan bahsettiniz, destek verdiğinizden. Prodüksiyon azınlık fonunu alan biri post prodüksiyona da başvurabilir mi? Tam anlamadım bence.
Diyelim bir proje var. Azınlık ortak yapım fonunu aldı prodüksiyon için. Post prodüksiyon için de başvuru yapabilir mi? Bir proje bir kere başvuru yapabiliyor. Çünkü bu tek seferlik bir başvuru oluyor ve her tür filmin bir seçim yapması gerekiyor. Bir tur hakkı var. Belgeseller, uzun metrajlar, kısa filmler, prodüksiyon, post prodüksiyon aşamasında olan, ama bir proje zaten azınlık ortak yapım fonunu aldıysa post prodüksiyon fonuna başvuramaz. Bu Hırvatistan filmleri için de aynı şey geçerli. Prodüksiyon için parası verildiyse post prodüksiyon için başvuru yapılamaz. Başka sorusu olan var mı? Teşekkürler. Benim 2 sorum var. Birincisi, bölgeleriniz hakkında çok fazla bilgim yok. Bu yüzden öğrenmek çok ilginçti. İlk sorum, distribüsyon stratejisi hakkında çok önemli. Kararınız için önem arz ediyor mu ve ne kadar önemli? İkinci sorum da şu. Kreatif ortak yapımlar hakkında ne gibi sanatsal pozisyonlar sizin ülkelerinizde en kuvvetli? Post prodüksiyonda mı? Belki de post prodüksiyonda. Ben başlayayım. Distribüsyon, dağıtım çok önemli. Yıllar içerisinde şunu fark edeceksiniz. Bir proje başvuru yaptığı zaman fon ya da prodüksiyon için dağıtım stratejisine çok odaklanmıyoruz. Çünkü yapımcılar da odaklanmıyor maalesef. Daha çok yani dağıtım stratejisine odaklanma konusunda duruşumuzu değiştirmek istiyoruz. Her zaman film sektörünü takip etme eğilimindeyiz. Onların ihtiyaçları ve nasıl yaptıkları bir şeyleri, ama film bittikten sonra biz destekliyoruz ve sonra bize detaylı bir dağıtım stratejisi hazırlamalarını istiyoruz ve o noktada da dağıtıma ekstra finansman sağlıyoruz. Hem yerel hem de azınlık ortak yapımları için. Biz yani gelecekte belki zorlayıcı olabilir. Özellikle de yapımcıların bir şekilde onların motive olmaları için dağıtımı detaylıca düşünmeleri, senaryo bitmeden, başvuru yapmadan önce düşünmeleri gereken bir şey, ama bizim sektörümüzde daha böyle bir durum söz konusu değil. İkinci soruna gelince, o da sanatsal pozisyonlarla alakalıydı. Yani bu ülkenin sunacağı şeylerle alakalı muhtemelen. Slovenya'nın çok güzel görsel yönetmenleri var. Azınlık ortak yapım projeleri için bazı oyuncular genellikle aynı zamanda özellikle de post prodüksiyon için bir kamu film stüdyomuz olduğu için Slovenya daha çok reklamların çekildiği bir ülkeydi. Tüm markalar için, araba markaları için, Kore'den markalar mesela, İngiltere, çok sağlam bir reklam ekibimiz var. Bu da Slovenya'nın post prodüksiyonlar için iyi bir altyapısı olduğunu gösteriyor ve aynı zamanda teknik anlamda da çok sağlam bir yerdeyiz. Sonra ses konusunda renkler, görseller, tüm bunlar kullanabileceğiniz şeyler bunlar. Benim bakış açım bu şekilde. Montenegro'da da dağıtım sonraki aşama bir şey. 3 sene önce dijitalleşmesine giriştik sinemanın. Şimdi tüm işi bitirmiş durumdayız. Bu süreç içerisinde
Bunu yıllar önce aslında oluşturmuştuk. Dağıtımdan düşünmeye başladık, dağıtım desteği vermeye başladık. Uzun metrajlar için daha çok veriyorduk, azınlıklar için de bütçemiz dağıtıma, her dağıtım için bir destek sağlıyorduk ve bu şekilde kendi politikalarımızı da destekliyoruz. Montenegro sinematografisine de böyle destek sağlıyoruz. Montenegrolu yapımcılar dağıtımın %5'ini ülkenin içinde yapmak zorundalar ama bence Nataşa'nın da dediği gibi birazcık da kendi sinematografimizi takip etmek durumundayız. Daha biz çok başlardayız. Bu tip toplantılar çok önemli bizim için çünkü birbirimizin arasında konuşma gerçekleştirdiğimizde, bölgesel ortak yapımlar yapmaya başladığımızda dağıtımı nasıl destekleyebileceğimizi düşündük. Sadece kendi ülkemizde de değil, tüm bölgede. Çünkü çok fazla azınlık ortak yapımı var birbirimiz arasında. Aynı zamanda çok ilginç olabilecek bir şey daha var sizinle paylaşacağım. Montenegro'daki son sinemada, açtığımız son sinemada, kıyıda bir şehrimizde 12 Punto'nun TRT'nin tanıtımı gerçekleşti. Sinemayı Karanfiliçi ile açtık. Umarım anlayabiliyorsunuzdur. Bu çok iyi bir deneyimdi bizim için. Çünkü Türk filmi göstererek açtık sinemamızı. Bizim için en önemli şey nedir diye sormuştunuz. Oyuncular tabii ki, neleri destekleyeceğimiz konusunda teknik ekip Montenegro tarafından sağlamamız gerekiyor ortak yapımlarda. Bu her zaman zorlayıcı bir soru. Hep bunu diyorsunuz diyeceksiniz ama tabii ki başka bir şey söyleyeceğim. Çok küçük ülkeleriz biz. Bence en büyük Hırvatistan galiba, değil mi? Kaç kişi sizin? Ülke 8 milyon mu, ne kadar yani? Biz 3.8 milyon popülasyondayız. Yani İstanbul'un yarısı mı, ne kadar? Bir şey daha var. Bir dil var. Nadir bulunan dillerden konuşuyoruz. Bu da şu demek, az kişi konuşuyor demek. Sadece Nataşa'nın dediği şeye dönmek istiyorum. İnsanlar hep dağıtımı önden düşünmeye çalışıyorlar ama aslında ben uzun bir süre yapımcıydım. Bu yüzden bildiğim şey şu ki, küçük bir ülkeden geliyorsanız satış temsilcileriyle biraz ilerleyene kadar alakadar olmuyorsunuz, ilgilenmiyorsunuz. Hırvatistan filmlerinden bahsedecek olursam, film yapımcılarını, oradaki film yapımcılarını desteklemeye çalışıyoruz ama şunun farkındayız. Gerçek teklifler bulmak konusunda ancak kaba taslağı aşamasında o noktada temsilci bulabiliyoruz. Daha ileri aşamalarda olan azınlık ortak yapımcılar anlamında o insanların bir satış temsilcisi olabilir. Başvuru için öyle bir şeye ihtiyacınız yok ama başvuru yaparken belki bir satış temsilciniz varsa olumlu olabilir ama dağıtım aşaması filmlerin fonlarımızın olma sebebi bu. Sadece film yapmak için orada değiller. Film yapımcılar tabii ki filmi yapsın diye ama onları göstermek ve izleyiciye sunmak için. Bu çok önemli ve hepimiz bir şekilde bir yolunu buluyoruz. Hep bunun detaylarına bakıyoruz ama gerçekliğin de farkında olmalıyız.
Yazarlarla alakalı soruya gelince, Avrupa'da bununla ilgili bir kanun var. En önemli şeyin yönetmen olduğunu söylüyor. Senaryo yazarı ve görüntü yönetmeni. Hırvatistan'da daha çok görüntü yönetmenleri editör gibiler. Bu yüzden oradayız. Film editörleri her yerdeler. Ama ekrandaki varlıklar da çok önemli. Oyuncular yani. Umarım cevap verebilmişimdir. Dağıtım planı konusunda buna bakmıyoruz başvuruda. Bunu dert etmenize gerek yok. Dağıtım planınız olmasa da başvurabilirsiniz. Bunu muhtemelen ortak yapımcınızla konuştuktan sonra düşünebilirsiniz. Her şey yolunda giderse, festivallere falan katılacaksa, film sinemalara çıkacaksa, Sırbistan'dan bulduğunuz ortak yapımcı size yardım edecektir. Takımlara bakacak olursak, takımlarımız şu anda çok fazla çalışıyorlar. Yıllar içerisinde geliştiler. Gittikçe daha iyi hale geliyorlar. Çok fazla film Sırbistan'da çekim yapmaya geliyor. Aldıkları vergi indirimleri yüzünden ve Sırbistan'daki ortam gelişmeye başladı. Çok fazla post prodüksiyon tesisimiz var ve onlar da gittikçe gelişiyorlar. Bu şekilde teşekkür ederiz. Sanırım artık oturumu kapatmamız gerek. Çok fazla konumuz var aslında konuşmamız gereken ama fuaye alanında sohbet edebiliriz. İzleyicilerle çok teşekkür ediyorum. Bu kadar bilgilendirici bir oturum için çok fazla şey öğrendik ve çok keyifliydi. Sizi dinlemek, fikirlerinizi ve deneyimlerinizi dinlemek. Bahsettiğiniz filmi de Türkçe söylemek istiyorum. Herceg-Novi ismindeki şehirde bir sinemanın bir sinema dijitalleştirildi yakın zamanda ve açıldı. Oradaki açılış filmi de TRT Ortak yapımı dün akşam da burada gösterilen bir tutam karanfildi, Close Incarnations. It was the opening film of this festival in Herceg-Novi. Thank you very much. Şimdi dün burada gösterildi. Teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz ve fikirlerinizi paylaştığınız için. Sağ olun. Thank you very much for having us here. Bizi ağırladığınız için teşekkürler ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz.